Sosyal anksiyete bozukluğu başkaları tarafından izlenme ve yargılanma korkusudur. Bu korku işi, okulu ve diğer günlük aktiviteleri etkileyebilir. Hatta arkadaş edinmeyi ve arkadaşlıkları sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak sosyal anksiyete bozukluğu tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sosyal anksiyete bozukluğu yaygın bir anksiyete bozukluğu türüdür. Sosyal anksiyete bozukluğu olan bir kişi topluluk önünde konuşmak, yeni insanlarla tanışmak, flört etmek, iş görüşmesi yapmak, sınıfta bir soruyu cevaplamak gibi başkaları tarafından incelenebileceği, değerlendirilebileceği veya yargılanabileceği durumlarda endişe ve korku belirtileri hisseder. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişilerin sosyal durumlarda sahip oldukları korku o kadar yoğundur ki kontrollerinin ötesinde olduğunu hissederler. Bazı insanlar için bu korku işe gitmenin, okula gitmenin veya günlük işleri yapmanın önüne geçebilirken bazıları bu aktiviteleri yaparlar. Ancak çok büyük bir korku ve endişe yaşarlar. Bozukluğu olan bazı insanlar sosyal etkileşimlerle ilgili kaygı duymazken, konuşma yapmak, bir spor müsabakasında yarışmak veya sahnede bir müzik aleti çalmak gibi durumlarda kaygı belirtileri hissederler. Sosyal anksiyete bozukluğu genellikle geç çocukluk döneminde başlar ve aşırı utangaçlığa veya sosyal etkileşimlerden kaçınmaya benzeyebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve bu cinsiyet farkı ergenlerde ve genç erişkinlerde daha belirgindir. Tedavi olmadan sosyal anksiyete bozukluğu yıllarca, hatta bir ömür boyu sürebilir. Bazı insanlar için sosyal anksiyete bozukluğu topluluk önünde konuşmak ya da sohbet başlatmak gibi bir iki durumla sınırlı olabilir. Bazıları içinse hemen hemen her sosyal durum endişe ve korku vericidir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan herkes bunu farklı şekillerde yaşayabilir. Genel olarak kişilerin sorun yaşadıkları durumlar yabancılarla konuşmak, topluluk önünde konuşmak, flört etmek, göz teması kurmak, insanların olduğu bir odaya girmek, umumi tuvaletleri kullanmak, partilere gitmek, başkalarının önünde yemek yemek, okula veya işe gitmek ve konuşma başlatmak örnek olarak sayılabilir. Ancak her durum aynı seviyede anksiyete yaratmayabilir. Mesela konuşma yapmak konusunda sorun yaşamayan bir kişi partiye gitmek konusunda sorun yaşayabilir. Tüm sosyal kaygılı insanların belirli durumlardan korkmak için farklı nedenleri vardır. Bunlar sosyal durumlarda başkaları tarafından yargılanmak veya izlenmek, utanmak veya aşağılanmak, bunu kızararak, terleyerek veya titreyerek göstermek, yanlışlıkla birini rahatsız etmek ve ilgi odağı olmaktır. Herkesin farklı tecrübeleri olsa da sosyal anksiyetesi olan bir kişinin stresli durumlarda hissettikleri durumlar şöyledir. Sosyal durumlarda içe kapanık, başkaları tarafından yargılanma düşüncesi yüzünden sürekli ve yoğun bir korku hissi, izlendiğinde utanç duymak ve rahatsız olmak, başkalarıyla konuşmaktan çekinmek, göz teması kurmaktan kaçınmak. Ayrıca fiziksel olarak hızlı kalp atımı, kas gerginliği, baş dönmesi, yüzde kızarma, ağlama, terleme, mide rahatsızlığı, ishal, nefes almakta zorlanma gibi semptomlar olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu aile içinde görülebilir. Ancak neden bazı aile bireylerinde bu durum varken diğerlerinde olmadığı kesin olarak bilinememektedir. Araştırmacılar beynin çeşitli bölümlerinin korku ve kaygı ile ilgili olduğunu ve genetiğin bu alanların işleyişini etkilediğini bulmuşlardır. Sosyal anksiyete bozukluğu genellikle 13 yaş civarında ortaya çıkar. Taciz, zorbalığa maruz kalma ya da dalga geçilme gibi durumlar ile ilişkilendirilebilir. Utangaç çocuklar ya da aşırı kontrolcü ve zorba davranışlı ebeveynleri olan çocukların yetişkinliğe eriştiklerinde sosyal anksiyete olma olasılıkları daha yüksektir. Sosyal anksiyete bozukluğu kişinin hayatını yaşamasını engeller. Çoğu insanın normal olarak kabul ettiği durumlardan kaçınmak ve başkalarının bu durumlarla nasıl bu kadar kolay başa çıktığını düşünmek bile zorlayıcı olabilir. Ayrıca kişi kendine güvensiz, olumsuz düşüncelere sahip, depresif, eleştiri konusunda hassas ve gelişemeyen sosyal becerilere sahip olabilir. Sosyal anksiyete
Kişiyi istediği şeyleri yapmaktan alıkoyuyorsa tedavi ihtiyacı olabilir. Bunun için bir doktorla konuşup nasıl bir tedavi alınacağı belirlenebilir. İlaç tedavisi ve davranışsal terapi sosyal anksiyete bozukluğu için iki etkili tedavi türüdür. İlaç tedavisi rahatsız edici ve utanç verici semptomları azaltabilir. Bazı insanlar ilaca tepki vermeyebilir, bazılarında ise semptomlar tamamen ortadan kalkabilir. Davranış terapisi sosyal durumlarda kişiyi endişelendiren düşünceleri belirlemeye ve değiştirmeye yardımcı olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu için sıklıkla maruz bırakma terapisi adı verilen terapi kullanılır. Maruz bırakma terapisi, kişiyi yavaş yavaş rahatsız edici sosyal durumlara maruz bırakarak kendisini rahat hissedene kadar yapılır. Bu süreçte beyin korkulan sosyal durumun aslında o kadar da kötü olmadığını öğrenmiş olur. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.